Minidin Mikolik, 2 Eylül 1844 ve 12 Ağustos 1895 yılları arasında çocuk öldürmekten suçlu bulunan ve asılan bir Yeni Zelandalıydı. Yeni Zelanda'da idam edilen tek kadın oydu. Pek çok kadın ceza almıştı, evet. Müebbet ya da uzun süreli hapis cezasıydı onlar. Fakat Minidin için aynı şeyler geçerli değil. O asılmaya mahkum edildi. Minidin Mikolik, İskoçya'nın orta batısında bulunan Greenock'ta doğdu. Babası John Mikolik demiryolu mühendisiydi. Annesi de Elizabeth Swan 1857'de kanser yüzünden ölüyor. Yeni Zelanda'ya ne zaman geldiği bilinmiyor. Ancak 1860'ların başında Invercargilla'da 2 tane küçük çocuğuyla yaşıyordu. Evliliğe dair hiçbir kanıt bulunamamasına rağmen Tazmanyalı bir doktorun doleş olduğu iddia ediliyor. Tabi bu sıralarda hala doğumada olan Mikolik adını da kullanmaya devam ediyor. Dean 1872'de Charles Dean adında bir hancı ile evleniyor. İkisi Ohio ile Lumsden arasındaki Idle Creek'te yaşıyordu. Bu bölge daha sonra Riverton'dan Atoka altın yataklarına giden yoldu ve önemli bir duraktı. Altın hücum sona erdiğinde çift çiftliğe yöneldi, ancak çok geçmeden mali sıkıntılar yaşanmaya başladı. Altın hücumda ne oluyor derseniz, 1860'larda Zelanda'nın Atoka kentine meydana gelen altın kazma, yağmalama gibi bir şey yapılmış o dönemlerde. Hatta madencilerin sayısı 1864'te 18 bini bulmuş. Devam edelim. Batı medeniyetinin sınırlarında kendilerine bir hayat kurmaya çalıştılar. Charles bazen tarihçiler tarafından bir alkolik olarak tanımlanıyor ve para konusunda kesinlikle son derecede berbat. O zamanki gazeteler onu hafif ve zayıf veya beceriksiz donuk olarak adlandırıyordu. Çift iflasa girip çıktı ve sonunda sırtlarındaki kıyafetlerden başka hiçbir şey olmadan Winton'a taşındılar. 1880'ler ve 1890'lar boyunca Dean, Güney Adası'ndaki gazetelere bir dizi isimsiz ilan verdi. Ardından birisi okudu ve şöyle yazıyordu: "Saygın bir evli kadın çocuk sahibi olmak ister. Taşra'da rahat bir ev" diye. Ve başka bir ilan verdiğinde açıklama kısmını biraz değiştirdi. Küçük çocuğu olmayan saygın evli bir kadın tarafından emzirilecek bir bebek, büyütülecek bir veya 2 küçük çocuk veya evlat edinilecek bir bebek aranıyor diye. Linley Holt, Dean'in biyolojik ailelerinden aldığı ödemelere rağmen bu kadar çok çocuğa bakacak paraya sahip olmadığını, Minnie'nin kendisine verilen sorumlulukları sevdiğine, her ne kadar bazılarını diğerlerinden daha fazla sevmiş olsa da ve hepsiyle elinden gelen en iyi şekilde ilgilenmeye niyetli olduğuna hiç şüphe yok olduğu yazıyordu. Aile Winton'a taşındıktan sonra Charles Dean domuz çiftçiliğine başlıyor. Minnie Dean ise bebek yetiştirerek ve büyüterek para kazanmaya başlıyor. Ödeme karşılığında istenmeyen çocukları yanına alıyordu. Doğum kontrol yöntemlerinin az olduğu ve evlilik dışı doğumun hoş karşılanmadığı bir dönemde çocuklarını gizlice evlatlık vermek isteyen birçok kadın vardı. Bu nedenle Minnie Dean müşteri konusunda sıkıntı yaşamıyordu. Aynı anda 9 tane çocuktan sorumlu olduğu söyleniyor. Ödemeyi haftalık ya da toplu olarak alıyordu. 1890 civarında yerel polis dekanların larches, yani kara çamlar olarak bilinen evindeki bebeklerin aşırılığı konusunda bilinçlenmeye başladı. Herhangi bir zamanda onun bakımı altında 3 yaşın altında 9 kadar çocuk olabilirdi. Ev kirliydi, aşırı kalabalıktı ve bu kadar küçük bir aileyle bile başa çıkamayacak kadar yetersizdi. Bebek ölümleri o dönemde Yeni Zelanda'da önemli bir sorundu. Sömürge döneminde doğan 1000 doğumdan 80 ila 100 bebeğin öldüğü tahmin ediliyordu. Bu nedenle Dean'in bakımı altındaki birkaç çocuk çeşitli hastalıklardan öldü. Mart 1889'da 6 aylık bir çocuk kasılmalardan ölüyor. Ekim 1891'de 6 haftalık bir bebek kalp ve solunum hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve 1894'te bir çocuğun Minnie Dean'in bakımı altında boğulduğu iddia edildi. Ve Minnie Dean cesedi bahçesine saklamak istediğinde bunun fazla şüphe uyandıracağını biliyordu. Adli tıbbın soruşturması yapıldı ve Dean evrensel olarak kötü hijyen standartları nedeniyle doğum sırasında bile meydana gelen ölümlerden sorumlu tutulmadı. Yine de topluluk Dean'e güvenmemeye başladı ve kötü muameleye dair söylentiler ortalıkta dolaşmaya başladı. Ayrıca Dean'in gözetimi altındaki çocukları herhangi bir açıklama yapılmadan kaybolduğu iddia edildi. Kamuoyunun gözünde bu, Dean'in Birleşik Krallık ve Avustralya'da kadınların bakımları altındaki çocukları desteklemek zorunda kalmamak için öldürdüğü bebek veya bebek yetiştirme vakaları ile ilişkilendirildi. O zamanlar gevşek çocuk bakımı mevzuatı, Dean'in kabul ettiği çocukların kayıtlarını tutmak zorunda olmadığı anlamına geliyordu. Bu nedenle çocukların ortadan kaybolduğunu kanıtlamak zordu. Ta ki 1895'te polis bir şey bulana kadar.
2 Mayıs'ta bir demiryolu haber ajanı Dean'i bir trene binerken elinde bir bebek ve bir şapka kutusuyla gördü. Dönüş yolculuğunda bebek gitmişti ve şapka kutusu şüphe uyandıracak kadar ağır görünüyordu. Dean duruşmayı beklerken yazdığı 53 sayfalık beyanında şunları söyledi. Trene bindiğimde çocuğu minderin üzerine yatırdım, uyuyordu. Akşam trenine binmeden önce hasta bebeğe öksürüğü veya ajitasyonu hafifletmek için çocuklara yaygın olarak verilen bir afyon olan laudanum dozunu verdim. Ancak görünen o ki dozunu fazla kaçırdım. Yolculuğun ilerleyen saatlerinde baktım ve çocuğun öldüğünü fark ettim. Paniğe kapılmıştım. O gece bir otel odasında kaldım ve küçük cesedi kutuya koydum. Bağladım. Hood'un yazdığına göre şapka kutusu, çantası ve paketiyle sanki hiçbir şey olmamış gibi tren istasyonuna doğru yola çıktı. Haber ajanı polisi çağırdı. Polis de raylarda bebeği bulmak için sonuçsuz bir arama yaptı. Sonunda onun cesedini Dean'in bahçesinde 2 küçük çocuğun daha cesetlerinin yanında gömülü olarak buldular. Biri yakın zamanda ölmüştü. Diğeri ise Dean'in boğulduğunu iddia ettiği daha küçük bir çocuğa ait bir iskeletti. Ertesi ay Dean, medyanın çılgınlığı arasında cinayetten yargılandı. Yeni Zelandalı tarihçi Bronwyn Daly, bir kadının bakımı altındaki çocuklara zarar vermesi karşısında halkın tepkisini görmezden gelemezsiniz diyor. Kesinlikle öfke vardı ama aynı zamanda ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalan bir kadının kürsüye çıkmasının heyecanı ve yeniliği de vardı. Daly, bu sansasyonel suç haberciliğinin patlama yaşadığı ve birçok vakanın gazetelerde oldukça titral bir şekilde sunulduğu dönemdi, diye ekliyor. Görünen o ki bizim dönem veya çok geçmiş dönem olsun fark etmez. Değişmeyen tek şey sanırım krizi fırsata çevirmek. Duruşma dışında girişimci yerel halk, tüyler ürpertici hediyelik eşyalar, şapka kutularındaki oyuncak bebekleri satıyordu. Dean katil bir canavar olarak sunuldu. Ancak bundan daha fazlası, Daly'e göre bebek çiftliği konusunda gerçek bir görüş dalgası vardı. Ve yurt dışındaki diğer yüksek profilli vakalar, yüksek hacim ve ihmal içeren halkın ve polisin büyük ilgisini uyandırdı. Yeni Zelanda'daki uygulamada bütün bunlar muhtemelen Dean'in davasının sonucuna ve onun ülkede idam edilen tek kadın olmasına katkıda bulundu. En az 3 kadın daha önce çocuk cinayeti suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezaları ömür boyu hapse indirilmişti. 12 Ağustos 1895 sabahı Dean Invercargill'da asıldı. Kış ortasıydı, sabah gün doğumunun son kalıntılarıydı. Sabah 7:57'de bir gardiyan, cerrah, papaz, şerif ve cellat tarafından özel bir dar ağacına götürüldü. Hiçbir şey görülmemesine veya duyulmamasına rağmen hapishane duvarlarının dışında bir kalabalık akın ediyordu. Şerif son bir sözü olup olmadığını sordu. Dean, hayır dedi. Masum olmam dışında. Gizli kapıdan düşerken gazeteler onun şöyle bağırdığını bildirdi. Ah tanrım, acı çekmeyeyim. Dean ölmüştü ve Yeni Zelanda polisi bebek yetiştirme uygulamasına son vermeye çalıştı. Daly kendisinin 1893 bebek yaşamını koruma yasasına doğrudan ilham verdiğini söylüyor. 2 yaşın altındaki çocuklar ücret karşılığında üst üste 3 günden fazla bir süre boyunca yanına alan herkesin koruyucu aile olarak kaydedilmesi ve polis tarafından denetlenmesi gerekiyordu. Birkaç yıl sonra 1896'da bu 4 yaşın altındaki çocuklar da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak Daly, çocukların tutulduğu evlerin bakımını denetlemek için etrafta dolaşmayacak kadar meşgul ve vasıfsız olan polisin halihazırdaki birçok talebi nedeniyle etkinliğinin azaldığını söylüyor. Neredeyse bir 100 yıl boyunca Dean, yaygın olarak bir tür öcü, çocukların uslu durmasını sağlayacak bir hayalet olarak görülüyordu. Ancak 1980'lerde Yeni Zelanda'da gösterilen bir televizyon dizisi onun suçluluğuna, daha doğrusu masumiyetine ilişkin şüpheleri uyandırmaya başladı. Daha sonra Hood'un, Dean'in ölümünden 99 yıl sonra yayılan kitabı, Dean hakkında bilindiği düşünülenlerin çoğunun kökeni Yeni Zelanda'ya nasıl geldiği ve işlediği suçlar dahil ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Hood'un sürekli araştırması, umutsuzluk ve iyimserliğin kana susamışlıktan daha gerçekçi güdüler olduğunu ve onun bakımı altındaki çocukları sakinleştirmek için laudanum'un alışılmadık olmayan bir şekilde kullanıldığını ortaya çıkardı. Hood, gerçek mini Dean'in Yeni Zelanda folklorundaki korkunç yerini hak edip etmediği kesin değil, diye yazıyor. 2009'da uzak bir İskoç akraba Dean'in Winton mezarlığındaki isimsiz mezarına bir mezar taşı koyması için para ödedi. Tüm bunların sahnede, şiirlerde ve ekranda anılan Yeni Zelanda'nın en kötü şöhretli suçlarından birinin kamuoyunu değiştirip değiştirmediğini göreceğiz. Daly şöyle diyor. İnsanların anlattığı hikayelerde bir şeyleri açıklamak,
bir şeylere karşı korunmak veya bir şeyleri özel kılmak için bir güç var. Ve gerçeğin sonu yok. Ve ben bu kelimeyi bilinçli kullanıyorum. Bunu kimse değiştirmeyecek. Minidin Mikolik belgeselin sonuna geldik. Bir sonraki belgesellerde görüşmek üzere, hoşça kalın.